İyi günler arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ege mutfağının çok sevilen bir lezzetini paylaşacağım. Bu zeytinyağlı yemeğimizde hem şevketi bostan var hem de taze enginarın sapını, dallarını ve kök kısmını kullanacağız. Bebek enginarlarımız da var. Yapılışını görmek için videomuza geçelim. Taze enginarın dallarından yemek yapabilmek için bakın şu görmüş olduğunuz yerleri bıçakla ya da şöyle bir aparatla temizliyoruz. Şu sert kısımları gördüğünüz yerleri dalıyoruz. Ben onların hepsini daha önceden hazırladım. Çok yakıştığı için Şevketi Bostan'da bakın. İkisini birlikte pişireceğim. Buraları toparlayıp dönüyorum. Enginarları ve şevketi bostanları, soğanımızı doğradık. Böyle bir kuru yazdan kurutmuş olduğumuz kuru biberden de koyuyoruz. Ama şöyle içlerine bakmayı ihmal etmeyin. Küflenmiş olabilir. Biz düdüklümüze kuru soğanlarımızı koyalım. Kavurmaya başlayalım. Tenceremizi ateşe koyduk. Biraz zeytinyağı döküyoruz. Tuz eklemiyoruz. Şevketi bostanın sertleşmesini istemiyoruz. Şevketi bostan ve enginar yaprakları biraz zor pişer. Şöyle bir kavrulsun. Biz de o esnada şevketi bostanların kalanlarını ve enginarların kök kısımlarını doğrayalım. Bakın bu kısımlar enginarın en lezzetli yeri ve 2-3 defa soyduğum halde hemen gördüğünüz gibi karardı. Şöyle bunları da doğrayalım. Bakın böyle taze de yiyebilirsiniz. Çok lezzetlidir. Kök kısımlarını genelde pazarcılar kesip atar. Sakın bırakmayın. Enginarın dediğim gibi en lezzetli yeri. Şu Şevketi Bostanı'nda iri olan yerlerini doğrayalım. Alt kısmı Şevketi bostanlarımızı, üstüne de enginar saplarımızı koyup pişireceğiz. Bakın nasıl kararmaya başladı görüyorsunuz. Hemen şuraya ekleyelim. Bu arada biz limonlarımızı sıkalım. Hemen üstlerine dökmek istiyorum. Şevketi bostan daha beyazken enginarın sap kısmı gördüğünüz gibi hemen karardı. Şöyle bir yarım portakal da sıkmak istiyorum. Kök sebzelere çok yakışıyor. Bu kök sebzelerden enginar daha geç pişiyor, kök kısmı bunları. Ve şeyler de Şevketi Bostan'da yani bir şey gibi kerevizli, havuçlu, yer elması gibi çabucak pişmiyor. Limonlarımızı da sıktık. Şimdi soğanımıza gidip bakalım. Bakın gayet güzel pembeleşmiş. İlk önce Şevketi Bostan'ı koyalım. Karıştıralım. Hemen Şevketi Bostan'ı koyalım. Dediğim gibi çok sert bir sebze ve güç pişiyor. Düdüklüde bile yarım saatte ancak pişiyor. 35 dakikada. Kapağını kapatalım bir 5-10 dakika.
kavrulsun. Şevketi bostan kavrulurken biz de yeşil biberlerimizi yıkayalım. İçlerini bir daha kontrol edelim. Bakın güzelce kavruldu. Şimdi enginarlarımızı ekliyoruz. Şevketi bostanın yeşil kısımlarını ekliyoruz. En son baby enginarlarımızı da koyuyoruz. Son dokunuş kuru biberlerimizi. Bir su bardağı da suyu ekleyip düdüklümüzün kapağını kapatıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Enginar ve şevketi bostanlarımızı düdüklüde pişirdik. Şimdi bir çay kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Bebek enginarlarımızı dikkat ediyoruz ki dağılmasın. Enginar ve şevketi bostanlarımıza bakalım. Acaba güzelce pişmiş mi? Biraz daha pişse daha iyi olacak. Acaba kuru biberler, şevketi bostan ve enginarlarımız pişti mi bir bakalım. Biraz daha pişsin. Altını kapatıp dinlenmeye bırakalım. Taze enginar dallarımız ve şevketi bostan pişerken biz şöyle bir tatlı kaşığı un, yarım limon ve bir fincan da su koyup şöyle karıştırdık. Bunu da yemeğimizin üzerine ekliyoruz. Dileyen olursa yoğurt da koyabilir. Biz koymak istemiyoruz. Un ve limon suyu yeterli arkadaşlar. Pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimizin şöyle bir de tadına bakalım. Acaba pişmiş mi? Gayet güzel olmuş. Bir taşım kaynasın. Kapağını kapatalım. Dinlenmeye bırakalım. Ege'nin şifalı otlarından şevketi bostanla karışık pişirmiş olduğumuz taze enginar sapı yemeğimiz bakın dinlendi. Artık yemeğe hazır. Şayet beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açık hale getirip yorum ve paylaşım yaparak videolarımın devamlılığı için destek olursanız çok sevinirim. Bir videomuzun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.